Evet, Hüseyin Anka ile Sinan'ı yeniden yorumlamak filmini hep beraber izledik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi konuğumuz Adil Yalçın'la beraber sorularınızı cevaplamak üzere huzurunuzdayız. Buyurun sorun. Süha Bey, bir heykeltıraşla Mimar Sinan'ı anlatma fikri nereden aklınıza geldi? Şimdi Dünya Durdukça Mimar Sinan belgesel dizisini, 6 bölümden oluşan belgesel diziyi tamamladıktan sonra Mimar Sinan'la ilgili araştırmalarımız bir süre daha devam etti. Ve bu arada işte Mimar Sinan'ın Chester Beatty Kütüphanesi'nden gelen bir el yazmasıyla ilgili bir minyatürde resmini gördük ilk defa olarak. Elinde zira tutuyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı başındaydı. Mimar Sinan'dan başkası olamazdı o. Sonra Mimar Sinan'ın anıları da günümüz Türkçesine Supi Saatçi tarafından çevrilmişti. Böylece çok önemli iki veriyi elde etmiş olduk. Bir, görsel olarak ilk defa Mimar Sinan'ın resmini ele geçirmiş oluyorduk. Bir de anılarını resmen ele geçirmiş oluyorduk. Bu anıların ona ait olduğunu da ve de bir takım eklemelerin bizzat Mimar Sinan tarafından yapılmış olabileceği gerçeğini de Supi Saatçi bütün bilimsel bir araştırmayla ortaya koymuştu. Ben Dünya Durdukça Mimar Sinan filmini çekerken Hüseyin Anka'nın Mimar Sinan'ın heykelini yaptığını ve bu heykelin 1940'lı yıllarda bir yarışma sonucu yaptırılmak istendiğini ama daha sonra 50'li yıllarda yanılmıyorsam ancak hayata geçirilebildiğini ve bu heykelin de Ankara Üniversitesi'ne bağlı Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bahçesindeki heykel olduğunu biliyordum. Şu heykel yani, şu. Bunu Hüseyin Anka bana hediye etmiştir. Aldığım ödüllerin arasında bunun ayrı bir önemi vardır benim için. Ayrı bir yeri vardır. Onun için bunu da hep yanımda, iş yerimde yanımda taşırım. İşte bu heykeli yaptığını biliyordum ama bu veriler yoktu. Benim ele geçirdiğim bu yeni veriler Hüseyin Anka'nın elinde yoktu 1940'lı yıllarda bu yarışmaya katıldığında. Ve merak ettim. Acaba dedim hangi verilerle Sinan'ı nasıl tahayyül ederek, hayal ederek bu heykeli gerçekleştirdi Mimar Sinan. Onun için Hüseyin Anka'ya gittim. Tezkiretül Bünyan kitabını da aldım. Chester Beatty Kütüphanesi'nden gelen o resmi de götürdüm. Dedim ki bu resme bakın dedim. Şaşırdı. Dedim ki Mimar Sinan. Böyle der demez bir çığlık attı. Sapsarı oldu rengi. Ne oldu dedim. Dedi ki ben dedi bu heykeli yaparken dedi işte şunu kastederek bunu. Bu heykeli yaparken dedi günlerce sıkıntı çektim. Neye benzeyebilir Mimar Sinan? Ne olabilir? Elimde veri yoktu. Tek veri dedi şeydi. Yapılan kazılar sırasında bir uyluk kemiği ele geçmiş. Bir uyluk Kafatası var. kemiğinin parçası geçmiş. Kafatasından bir parça geçmiş. Bir de kavuğu. Mezar taşındaki kavuğu. Bütün veriler bundan ibaret dedi. Filmde de gördük. Ondan sonra ve bunlarla hareket ederek bunu yapabildim. Bu heykeli yaptım. Ama şeyi görünce çığlık attı işte. Ben dedi böyle tahayyül etmiştim dedi. Ve filme başlarken de şey diye başlar. Evet. Bir sanatçı kendi karanlık odasında bir yaratı yaparken kendi karanlık odasında bu işle Evet, uğraşır. evet Yaratıyı çıkarır. diye başlardı zaten. Başladı filme. Dikkat ettiyseniz. Ondan sonra bu yeni verilerle bize yeni bir Sinan filmi yapmasını önerdim ben. Ve aşama aşama bunu filme çekelim. Bir belgesel ortaya çıksın dedim. Verdim resmi. Bir de anılarını verdim Mimar Sinan'ın. Okuyun ve bu anıların ışığında bize bir heykel yapın. Mimar Sinan'ın büstünü yapın, heykelini yapın. Biz de aşama aşama bunu çekelim, film haline getirelim dedim. Önce çok endişeyle baktı. Ben dedi bunu yapamam dedi. Ben ısrar ettim. Mutlaka yaparsınız dedim. Peki dedi. Aldı şeyleri. Benden haber bekleyin dedi. Ondan sonra ve epey bekledik. Evet. Böyle oluştu yani. Benim sorum Suha abiye.
Hüseyin Hakan filmde anlattığı bilgileri nereden elde etti? Şimdi bu bilgileri nereden sağladığını Adil anlatsın bakalım. Çünkü bilgileri götürüp getirme işiyle çok meşgul oldu Adil. Bir de kendisiyle çeşitli söyleşiler yaptık. O söyleşileri de çoğu zaman Adil yaptı. Ben de çoğunda hazır bulundum ama Adil'in bu konuda çok büyük emeği oldu. Onu Adil'den dinleyelim. Evet Adil. Nasıl Şimdi oldu? Anlat bakalım. Beraber ilk gittiğimizde Evet. tabii ki önce kitabı gördü Hüseyin Anka. Sonra kendisi bir düşünme süresi istedi. Biz daha sonra tekrar gittik Hüseyin Anka'ya. Tabii biz ilk heykeli yapan insan olması dolayısıyla önce Hüseyin Anka'yı tanımak için bir Hüseyin Anka söyleşisi için gittik. Yani biz söyleşileri herhalde bir buçuk iki ay boyunca sürekli Hüseyin Anka ile söyleşilere gittik biz. İlk söyleşimiz Hüseyin Anka'nın kendisiyle ilgiliydi. Kendi yaşamını anlattı. Yani çok uzun sürdü bu Hüseyin Anka'nın kendi yaşamını anlatması. Çünkü çok acılardan geçerek gelmişti. Daha sonra tabii bu Tezkiretül Bünyan kitabını almıştı. Bu kitabı uzun süre kendisinde kaldı bu kitap. Mimar Sinan'la ilgili söyleşilere çok uzun süre başladık. Hem Sinan'ın bilgilerini kendisi iyice özümsemişti. İçine sindirmişti. Yaptığı heykellerde düşündüğü insanla yani kendi deyimiyle tabii kolay değildi. Hiç bilmediği, hiç görmediği bir insanın heykelini yapmıştı ve bu yaptığı heykeli birdenbire karşısında görmüştü resim olarak. Aldığı bilgiler Tezkiretül Bünyan kitabının Türkçesindendi. Tabii kendi gözlemleri, kendi yaşamıyla birleştirdi. Yani kendi cümleleriyle, biraz da kendi içsel dünyasıyla bu şeyi birleştirdi. Evet. Bütün bilgileri Hüseyin Anka kendisi iletti bize. Evet. Benim sorum yine Suha Bey olacaktı. Bu belgesel daha önce yayınlandı mı? Tepki aldınız mı? Öğrenebilir miyiz? 1990 yılında değil mi? 89. 89 yılında TRT televizyonu gösterdi bu belgeseli. O zaman diğer kanallar yoktu. TRT televizyonu tek kanaldı. Ve çok büyük ilgi gördü. Bir de saat 21 sularında gösterildi. Gece önemli, çok izlenen bir saatteydi. Sonradan öğrendiğime göre çok değişik bir yaklaşımla anlatıldığı için bayağı ilgi görmüş. Santral kilitlendi dediler. O kadar çok telefon gelmiş. Olumlu telefon. Tabii bu sevindirici bir şey oldu bizim için. Başka bir yerde de gösterilmedi onun dışında. Birkaç kapalı salon gösterisi yapıldı, o kadar. Ben Suha Bey'e sormak istiyorum sorumu. Bu filmde normal klasik belgesel anlayışının dışında bir konu gelişimi var. Olayların gelişimini Hüseyin Ankan'ın ağzından dinliyoruz. Bu fikir nasıl oluştu acaba? Şimdi belgeselde anlatım türlerinden biri de budur. Yani sadece görüntüyle ve müzikle anlatım vardır. Sözlü anlatım yoktur onda. Altınkent İstanbul örneğin, onu da izleyeceğiz daha sonra. O bir örnektir buna, benim yaptığım belgeseller arasında. Ondan sonra sorunu bizzat kahramanların kendilerinin anlatması veya konuyu anlatması yöntemi vardır. Bunda o yöntem benimsenmiştir tarafımdan. Burada hiç sözlü anlatım yok, anlatan yok, başka bir spiker yok. Kim varsa çerçevede o anlatıyor her şeyi. Tahtacı Fatma'da bunu izledik biliyorsunuz. Orada da çerçevede kimler görünüyorsa onlar anlatıyordu her şeyi. Burada da çerçevede görünen Hüseyin Anka'ydı. Her şeyi Hüseyin Anka anlattı, yüklendi. Tabii Bu bir yöntemdir. Burada şöyle ilginç bir şey de var tabii. Yani Sinan büyük bir mimar, Hüseyin Anka büyük bir heykeltıraş. Yani bence Suha Arın da büyük bir yönetmen. Yani burada bir üçlü bir şey var. Yani teşekkürler. üçlü bir yorumlama var. Yani Suha Arın'ın kafasındaki Sinan yorumlaması bir heykeltıraşla bunu ortaya çıkarmak. Heykeltıraşın kafasındaki şey Sinan'ı yeni aldığı bilgilerle yeniden ortaya çıkarmak. Yani bu belgeselin tarz olarak aslında gerçekten Türkiye'de yapılmış
bu türde tek şey denebilir. Yani felsefi anlamda bir şey var. Bir karmaşası var o şeyin. Çünkü 3 ayrı sanatçı bir şey ortaya çıkarıyorlar. Yani bu filmin ilginç yönlerinden birisi bu. Bu bir tez konusu oldu değil mi? Birinin Evet, master teziydi evet. bu film. Evet. O kişiye de çok ilginç gelmiş. Bunu master tezi yaptı ve yayınlandı bu master. Sorumu Suha Bey'e soruyorum. Hüseyin Anka ile Sinan'ın yaşamları arasında bir koşutluk görülüyor. Bunu bize açıklayabilir misiniz? Evet, ben özellikle onu vurgulamaya çalıştım bu belgesel filmimle. Çünkü dünya durdukça da altı çizilen bir konudur o. Mimar Sinan bir köy çocuğu, köylü. Devşiriliyor, merkezi hükümete İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'da eğitiliyor, mimar oluyor, Yeniçeri oluyor, çeşitli aşamalardan geçiyor, seferlere katılıyor, dünyayı görüyor. Ondan sonra bu işi mektebinde okuyor, dülger oluyor, mimar oluyor, mimarbaşı oluyor ve 50 yıl, yaklaşık 50 yıl o görevde kalıyor. Şimdi benzerliği şeyde de gördüm, Hüseyin Anka'da. Gene devlet bunu keşfediyor, elinden tutuyor bir köy çocuğunu, istidadı olan, yeteneği olan bir köy çocuğu, onu devletin görevlileri görüyorlar. Elinden tutuyorlar, yardımcı oluyorlar ve devletin sağladığı olanaklarla onu okutuyorlar. Kendi de hayatında anlattı burada. Ve o da zirveye geliyor, ulaşıyor kendi alanında. Örneğin Anıtkabir'de Aslanlı yoldaki aslanları ve grup heykelleri yapan da Hüseyin Anka. Mesela bunu çok az insan bilir. Milyonlarca insan her yıl Anıtkabir'i ziyaret eder. O Aslanlı yoldan, o grup heykellerin olduğu yerden sadece yürür geçer. Ya bunları yapan kimdir? Nasıl yapmıştır? Kaç ayda, kaç yılda yapmıştır diye çok az insan düşünür. İşte onları sanatçı çünkü. Onları yapar ve köşesine çekilir sanatçı. İşte bu ilk Mimar Sinan heykelini yapan da o, en son yapan da bildiğim kadarıyla o. Başka yapan yok. Bu ikisinin koşutluğunu ben vurgulamaya çalıştım filmde. İkisinin de elinden devlet tutuyor, belli yere kadar getiriyor ve zirveye çıkarıyor. Şimdi bu olanaklar eskisi kadar yok maalesef. Çünkü parası olanlara artık okul imkanı daha fazla. Parası olmayan köy çocukları için şans daha az eskisine oranla. Evvelce böyle değilmiş. Devlet elinden tutarmış, yeteneği olanların ve alır zirveye kadar götürürmüş. Şeyde Bu benzerlik kurmaya yok mu? çalıştım. Sahi Çelebi'nin şiirinde Evet. marifet ehli Zamandan şikayet. zamandan Evet, şikayette siz onu çok tabii, iyi tabii. aslında bir tekrar okusanız onu. Evet. Yani şeyinle çok benzeşiyor yani. Hüseyin Anka ile çok benzeşiyor. Evet, evet, Çünkü evet. o da sonunda Cahil ve nadanlar büyük itibar gördü. Bilgi sahipleri ise ayağa düştü. Hasılı gönül ehline kimse bakmaz oldu. Gerçekte hüner şimdi kusur oldu diyor. O herhalde günümüzü anlatıyor. evet yani bir benzeşme Evet. tam da burada da var yani Hüseyin Anka ile. Doğru, evet. Benim sorum Suha Bey olacak. Bu filmin çekimleri ne kadar sürdü acaba? Şimdi bu belgesel filmin çekimlerinin ayrıntısını Çok çekim. uzun Ben sürdü. tam hatırlayamıyorum. Uzun sürdüğünü biliyorum. Yani Adil anlasın onu. bir yıla yakın sürdü Hüseyin Anka ile Mimar Sinan'ı yeniden yorumlamak filmi. Çünkü yani başlangıçta bir kere bu projenin oluşması aşaması vardı Suha Hoca'nın kafasında. Oluştuktan sonra Hüseyin Anka ile ilişkiye geçme, onu ikna etme dönemi yaşandı. Bütün bunlardan sonra bir Hüseyin Anka ile söyleşiler başladı. Yani herhalde o yaşamımızın o döneminin çoğunu Hüseyin Anka'nın atölyesinde, evinde geçirdik. Sürekli söyleşi yapıyorduk. Sabahtan akşama kadar Hüseyin Anka yoruluyordu ama biz inatla vazgeçmiyorduk söyleşilerden. Bu söyleşilerden sonra öncelikle kendi yaşamıyla ilgili yaptığımız söyleşilerden sonra Suha Hoca'nın da söylediği gibi bana bir zaman verin dedi. Ben sizi tekrar arayacağım dedi. Yani bence bu filmin en ilginç şeylerinden birisi de bu. Hatırladım şimdi. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra ben dedi yaptım bir şeyler dedi gelin dedi. Yani biz heykeli yapacağını hiç beklemiyorduk tabii şeyi. Girdik
Tabii heykeli yaptığını da bilmiyoruz giderken. Tıpkı filmdeki gibi Kanuni'nin ölümü dönemini yapmış. Filmde de öyleydi. Yani kapıdan girdiğimizde beyaz bir şeye sarılı ortada bir şey duruyor. Şaşkınlık içinde bakıyoruz biz. Zaten o şeyden etkilenerek filmin o şeyi de hep öyle başlıyor. O bölümü öyle başlıyor. Kanuni'nin ölüm bölümü. Yavaş yavaş açınca tabii yani bizde de o kadar uzun süre beklemenin bir heyecanıyla inanılmaz bir andı yani o şey. Hüseyin Anka açtı o şeyi. 80'li yaşları Mimar Sinan'ın. Yok yani evet. Evet. 1566. Evet 1566. Yani Kanuni'nin ölümü. Kanunun ölümü demek ki 70'li yaşlar. Evet 70'li yaşlar. Şimdi bu çekimler yapıldıktan sonra tabii Sinan'ın gençliği dönemine gelmek gerekiyor. Aynı heykelden gençleştiremiyordu. Heykeli bozdu. Ya. Tekrar bir süre istedi bizden. Evet. Heykeli bozdu. Yeniden bir heykel yaptı bize. Yeniden bir büst yaptı, bizi çağırdı. Yani biz de gittik ölçtük. Biz de devamlılık açısından bir problem var mıdır falan filan. Aynı boyutlarda, aynı şeyde sıfırdan yeniden bizim gözümüzün önünde yeniden yapmaya başladı şeyi. Yani aynı şeyi yaptı. Aynı şeyi yaptı. İlk geldiğimizde Kanuni'nin ölümüyle başlayan şeyde sıfırdan yeniden bizim gözümüzün önünde yaptı. Getirdi. Evet. Evet. Yani Bir mucizeydi o gerçekten. evet, süre olarak bir senelik falan bir çalışma. Tabii bütün bu şeylerden sonra, söyleşilerden sonra filmi nasıl başlatacağımız, neyle başlasın uzun süre bunu tartıştık aslında. Yani Hüseyin Anka'nın en son kendi söylediği sözüyle başlamasına karar vermiştik. Yani bir senelik bir çalışmanın ürünü Hüseyin Anka. Evet. Başka sorusu olan var mı? Peki arkadaşlar. O zaman ben programı kapatayım artık. Huzurlarınızda değerli meslektaşım, konuğum Adil Yalçın'a bir kez daha burada teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu toplantıya, seminer türü bu toplantıya katıldığınız için hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.